Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın diretmesiyle 24-25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde alınacak bir yaptırım karşısında Yunanistan ve Fransa'ya boğazların kapatılması kararını gündeme getirebileceği belirtildi. Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden Doğu Akdeniz geriliminde tüm gözler 24-25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Yapılacak olan zirvede, Yunanistan ve Fransa'nın dayatmasıyla Türkiye'ye karşı yaptırım kararları ele alınacak. Atina'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de attığı hukuksuz adımları görmezden gelerek Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmasıyla ortam daha da gerilecek. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hiçbir hakkından vazgeçmeyeceğini sahada ve masada gösterirken, Yunanistan ve Fransa'nın haksız adımlarının farkında olan bazı Avrupa ülkelerinin yaptırım kararına karşı çıkacağı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'ye yönelik bir yaptırım çalışması olduğunu, bunu Atina, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa'nın istediğini belirtti. Şu anda bu üç ülkeye destek veren ülkeler olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yaptırım kararı beklemediğini, ancak böyle bir ihtimalinde olduğunu söyledi. Türkiye, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı alması durumunda bu yaptırımlara karşı kendi planlarını sahaya sürecek. Türkiye'nin özellikle Yunanistan ve Fransa'ya karşı bazı önlemler alabileceği belirtilirken, Türkiye'nin Montreux Antlaşması'na göre bu iki ülkeye boğazları kapatabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki adaları uluslararası hukuk ve antlaşmalara aykırı olarak silahlandırması dolayısıyla Montreux Antlaşması'nın 21. maddesinden doğan hakları çerçevesinde boğazları Yunanistan ve Fransa'ya kapatabileceği öngörülüyor. Montreux Antlaşması'nın 21. maddesinde, Türkiye kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayarsa, Türkiye'nin, bu sözleşmenin 20. maddesi hükümlerini uygulamaya hakkı olacaktır ifadesi yer alıyor. Maddenin devamında, yukarıdaki fıkranın Türkiye'ye tanıdığı yetkinin Türkiye tarafından kullanılmasından önce boğazlardan geçmiş olan, böylece bağlama limanlarından ayrılmış bulunan savaş gemileri, bu limanlara dönebileceklerdir. Bununla birlikte, şu da kararlaştırılmıştır ki, Türkiye, davranışıyla bu maddenin uygulanmasına yol açmış olabilecek devletin gemilerini bu haktan yararlandırmayabilecektir ifadeleri yer alıyor. Avrupa Birliği'nin sert bir yaptırım kararı alması durumunda Türkiye'nin Yunanistan'a boğazları kapatarak, yük gemilerinin geçişini engelleyerek bu ülkeye büyük bir ekonomik darbe vurmuş olacak. Ancak Avrupa Birliği'nden önemli ticari ilişkiler bulunan Türkiye'ye yönelik bir yaptırım çıkması beklenmiyor. Olası bir yaptırım durumunda ise Türkiye'nin de gerekli adımları atacağı, atılacak adımlarla da başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin sorunlar yaşayacağı belirtiliyor.